Merhabalar. Bu videoda yengeç kadınlarını anlatacağım. Öncelikle bütün yengeç kadınlarına selamlar iletiyorum. Ayrıca bu videoyu izleyen yengeç kadınlarından hoşlanan veya aşık olan erkeklere de siz de devam edin, çünkü yengeç kadınlarını nasıl etkilersiniz bu videoda ufak tüyolar vereceğim. Öncelikle videoya başlamadan yukarıdaki zil sesini tıklayıp kanalımıza abone olursanız gerçekten sevinirim. Şimdi yengeç kadınları. Yapı itibariyle yengeç burçlarının genel manada duygusal olduğunu hepimiz biliyoruz. Yengeç kadınlarıyla yengeç erkekleri arasında nasıl farklılıklar var? Şimdi burada yengeç burcuysanız bunun anlamı şudur. Güneş burcunuz yengeç demektir. Güneş ise astrolojide eril bir figürü temsil eder. Yani eril otorite figürünü temsil eder. Ay ise dişil otorite figürünü temsil eder. Yani güneş burcunuz yengeçse eril otorite figürü olarak mesaj algıladığınız insan size yengeç burcuyla alakalı mesajlar vermiştir. Yani sıcakkanlı, koruyucu, kollayıcı. Bu anneniz de olabilir, babanız da olabilir ama çoğunlukla babanız olur arkadaşlar. Veya bir başkası da olabilir. Teyzeniz de olabilir, abiniz de olabilir, ablanız da olabilir. Bu çocukluğunuzda bu algıyı kimden aldığınızla alakalı bir şeydir. Genellikle baba olur. Eğer bir kadının burcu yengeçse bu en basitinden ideal eş figürü mesajında koruyucu, kollayıcı, duygusal, besleyici bir erkek figürü onun için ideal bir eş tipi, ona ideal eş tipi mesajı verir. Bu o yüzden çok önemlidir yengeç burcu kadınları için. Bu tarz erkeklerle uzun ilişki kurmanız çok doğaldır. Çünkü sizin DNA'nıza işlemiş bu arkadaşlar. Yengeç kadınları daha çok hangi burçlarla anlaşır geçersek? Bunu birçoğunuz merak ediyorsunuz, biliyorum. Mesela ideal olarak balık burcu ve akrep burcuyla doğal uyumları vardır. Ama akrep burcuna da şuna dikkat etmek lazım. Akrep bir Mars burcudur. Tutkularıyla hareket eden, tutkuları onu yönlendiren insan tipidir. Ve Mars yengeç burcuysa bir ay tarafından yönetilen bir burçtur. Ve ay ise daha çok duygusal tarafımız, hassas tarafımızdır. O yüzden bu tutkulu akrep burcu yengeç burçlarının biraz zarar verebilir. Güven veren boğa burçları yengeç burçlarıyla ideal bir ilişki uyumu yakalayabilirler. Gayet uyumlu olurlar. Başak burcu yengeç burcuna göre fazla duygusuz veya detaycı kaçabilir ama yine birbirlerini anlarlar ve Başak burcu çok da yengeç burcuna zarar vermez. Bunu da söyleyebilirim. Uyum sağlarlar. En son Oğlak burcuna geçersek, Oğlak burcuyla yengeç burcu arasındaki olay biraz daha karmaşıktır. Neden karmaşıktır? Oğlaklar, yengeçler zıt burçlardır. Zıt burçlar birbirlerinin gölgesini göstermektir. Yani birbirlerinin güçlü yanlarıyla zayıf yanları zıttır. Yani Oğlak fazlasıyla gerçekçi, duygularına çok güvenmeyen, daha çok realiteyle hareket eden, sorumluluklarını çok önemseyen bir karakterdeyken yengeç daha çok duygularını önemseyen, sıcakkanlı olan, insanlarla yakın ilişki kurmak isteyen samimi bir karakterdir. Burada birbirleriyle bir tezatlık var. Genç insanlar için veya uzlaşmacı olmayan insanlar için, egosentrik insanlar için, bu yengeç burcu için de geçerli, Oğlak burcu için de bu ilişki düşmanlığa dönecekken veya daha çok düşmanvari bir ilişki olur. Çok fazla çatışma yaşarlar, ego çatışmaları yaşarlar. Ama iki olgun, kendinden ödün verebilen, yeri geldiğinde uzlaşmacı olabilen, kendiyle barışık insanlar için, daha olgun karakterler içinse birbirini tamamlayacak, birbirinin eksiklerini giderecek bir ilişki tipi ortaya çıkabilir. Bu biraz karmaşıktır. Biraz daha kişilerin olgunluğuyla alakalıdır bu ilişkinin yürüyüp yürümeyeceği. Ateş burçları, ateş elementine geçersek Aslan, Koç, Yay. Ya bunlar genel manada Aslan belki biraz yengeçle uyum sağlayabilir ama birbirlerini anlamak konusunda biraz zorluk çekebilirler. Yay burcuyla yengeç burcu çok uyumlu olacak çiftler değildir. Çünkü Yay çok nasıl söylesem, dünyayı keşfetmek, yeni şeyler, daha böyle tez canlı bir karakterken yengeç burcu daha içe kapanık, daha kendi içine dönük, ailesine dönük, memleketine dönük, duygularına yönelik, daha iç dünyasına yönelik bir insan olduğu için burada biraz uyum problemi olabilir. Koç burcuna geçersek, Koç burcuyla yengeç burçları aslında birbirlerinin fazlasıyla çekici budurlar. Ama yapı itibariyle gerçekten çok çatışmalı. Özellikle ben bu ilişkilerin genelinde Koç burcunun yengeç burcunu çok yıpratacağını düşündüğüm ilişki tipleri ortaya çıkar. Çünkü Koç burcu hem ateş elementidir, hem öncüdür, hem de Mars tarafından yönetilir. Burada yengeç de öncü bir burçtur. İkisinin de öncü olması aslında bir şeylere de önderlik etmek, bir şeyleri başlatmak, bir şeylerde söz sahibi olmak isteyen karakterler olduğunu gösteriyor. Ama Koç burcunun Mars'ı yapısı, yani daha böyle agresif, daha tutkulu
tutkulu, daha isteklerine, eylemlerine yönelik direkt dışarı vuran yapısı Yengeç burcunun işte daha duygusal yapısını yıpratır uzun vadede. Birbirlerini çekici bulurlar ama ego çatışmalarına çok açık ilişkiler olur ve buradan genellikle yengeç burçları yıpranarak çıkar. Genelleme yapıyorum. Şimdi haritalara göre bu biraz değişir. Ama burada genelleme yaptığım için şimdi haritalar çok uyumludur. Belki bunu atlatabilirler. Karakterler kendilerini iyi olgunlaştırmıştır. Yürüyebilir. Ben burada genelleme bir yorum yapıyorum arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hava gruplarına geçersek. İkizlerle pek yengeci bir arada da düşünemiyorum. Hiç oraya girmeyeceğim o yüzden. Onun dışında terazi burcuna geçersek. Terazi ile aslında yengeçler uyumlulardır. Aslında bunların arasında da kısmi ego çatışmaları olabilir ama terazinin sen deyişi, yengeçin biz deyişi aslında kısmen uyumlu da iki karakteri ortaya çıkartır. Sadece şunu unutmamak lazım. Hava grupları çok fazla anda yaşayan insanlardır. Yengeçlerse su grupları. Çünkü yengeç bir su burcudur. Akreple balıkla beraber. Bunlar daha çok geçmişe dönük insanlardır. Geçmişi yanında taşıyan insanlardır. Arada bir frekans uyumsuzluğu çok olur. Özellikle hava gruplarıyla su grupları arasındaki bu yapıdan kaynaklı. Çünkü bir terazi burcu, bir ikizler burcu, bir Kova burcu o andaki süreçlere odaklıyken, o andaki duygularına odaklıyken yengeç geçmişi beraberinde taşır. O yüzden terazi burcu ile yengeç burcu uyumludur ama arada bir bu işte geçmiş meseleler, yengecin geçmişi beraberinde taşıması veya hani terazinin geçmişi çok önemsememesi aralarında bir takım frekans uyumsuzluklarına neden olabilir. Kova burcuna geçersek, Kova burcu ile yengeç burcu yine çok uyumlu olan bir çift olmaz. Çünkü yapı itibariyle, karakter açısından söylüyorum. Yapı itibariyle Kova daha evrensel, daha yenilikçi, daha açık fikirli, daha topluma yönelik bir yapıdayken yengeç daha çok gelenekçi, daha içe dönük, daha duygularına yönelik, daha kırmızı çizgileri net bir karakterdir. Burada bir takım aralarında çatışmalar olması çok muhtemel bu yüzden. Şimdi tamam ben geçiyorum. Şimdi silersin. Şimdi evet. Şimdi yengeç kadınlarının yapısına dönersek. Neyse. Sonrasında dönüyorum ben. Zaten buraların hepsi kesileceği için toplu kesim. Yengeç burcu kadınların yapısına dönersek, her burcun, her insanın güçlü yanları olduğu gibi zayıf yanları da vardır. Ama bazen güçlü yanlarımız, yani aşırılıklar, hani atalarımızın söylediği gibi azı karar, çoğu zarar, ortası yarar. Öyle miydi? Yönetmen. Galiba öyleydi. Ben de çok benim ama öyle bir şeydi. Neyse baştan mı alayım? Yok devam et. Her birimizin güçlü yanları, nasıl güçlü taraflarımız olduğu gibi her burcunda güçlü tarafları vardır. Ama bu güçlü taraflar bazen bizim zayıflıklarımız olur. Hatta çoğu zaman. Çünkü aşırılıklar her zaman zarar verir. Yengeç burcuna baktığımızda her zaman konuşulur. Yengeç burcu çok duygusaldır, sahiplenicidir, koruyucudur, kollayıcıdır, bağlanmaya çok yatkındır. Birine bir bağlandı mı kolay kolay bırakamaz. Ama burada iki tane olay vardır. Arkadaşlar, insan psikolojisi ve bağlandığınız insan. Neden? Şimdi bir şeye aşırı derecede bağlanırsanız hayatta, yengeç kadınları sizin için söylüyorum. Bir şeye aşırı derecede bağlanırsanız ve bu bir insan olursa, bu insan ego olarak gelişmemiş bir düzeyde bir insan olursa, o insanı siz bildiğin hani şu psikolojiye sokarsınız. Bu kişi ne olursa olsun benden vazgeçemez. Ben bunun sahibiyim. Bunu düşünmese bile veya hisseder. Bu şekilde algılar. Ve bu yüzden size bir insan değil, mal gibi muamele eder. Hayatınızda bu tarz durumları yaşadıysanız sebebi birine aşırı derecede bağlanmanızdan kaynaklıdır. Şunu söylüyorum. Güçlü taraflarımız aynı zamanda zayıflıklarımızdır. Her insana bağlanırsınız. Tamam, her insanda bu sonucu almayabilirsiniz. Ama şunu unutmamak lazım. İdeal ilişkilerde karşılıklı otorite değişikliği önemlidir. Bir insana tamam bir tutkuyla bağlanmak, birlikte olmak, biz olmak istiyorsun. Yengeç burcu olduğun için biz olmak istiyorsun. Bu çok doğal bir şey. Ama biz olmak isteyeceğin insanları gerçekten iyi seçmen gerekiyor. Çünkü yanlış insanlarla biz olmaya çalışırsan bu seni hiç fazlasıyla yıpratır. Örnek veriyorum. Koç burcu hep ben der. Sen Koç burcuyla kolay kolay biz olamazsın.
Hani bu Koç burcu, o Koç burcu diyorum ama burada şimdi yanlış da anlaşılmasın. Bir insanın haritasına bakarsın. Burcu Koçtur diye bencil bir karakterdir manasına gelmez bu. Bir astrolog, bir harita bilen bir insan bunu anlayabilir. Bir insanın haritasında. Bencillik de kolay bir, kötü bir şey değildir bu arada. Çünkü yengeç burçları da bizcildir. Yani o başkası bencilken sen bizcilsindir. Hani daha çok sevdiklerini, yakın çevreni, bunları düşünürsün. Dış dünyadan çok. Hani değer verdin, memleketini, ülkeni düşünürsün. Daha böyle bizcil olursun. Bencilliğin zıttı diyelim buna. Zıttı değil de bir farklısı işte. Daha bizcil bir yapıdadır. Şimdi her insanla biz olamazsın. Bunun farkına varman lazım. Yani sinastri yaparsın, başkasının doğum haritasına bakarsın, karşılaştırırsın. Tabii bunu her zaman yapamayabilirsin. Ama insanları tanımak çok önemlidir. Bir insanı tanıdıkça, burcunu da geçtim. Bir insanı tanıdıkça az çok görürsün. Hani bu insanla biz olabilir miyiz? Sen ikinizi sürekli beraber düşünürken karşındaki insan bencilce hareket ediyorsa burada bir yerde hata yaptığının farkına var. Çünkü ideal ilişki olması için sana uyan bir insanı bulman lazım. Senin bu konuda o duygusal uyumu, derin bağ kurabileceğin bir insan olması lazım. O derin bağ kurabileceğin bir insan olursa gerçekten kenetlenebilirsin. Ama o derin bağ kuramadığın, hani o kenetlenmeyi tek başına yaptığın bir insan olursa sen biraz bu ilişkinin kaybedeni olursun. Bunu hayatında zaman zaman yaşamışsındır. Buna dikkat etmen gerekiyor. İkinci bir konu. Yengeç burcu kadınları. Bu yengeç burçlarının aslında genelinde var. Direkt kadınlarına bahsediyorum ama geçmişe çok takılı oluyorsunuz. Birçoğunda bunu gözlemliyorum. Hani geçmişte birine gerçekten çok net bağlanıyorlar ve onu duygusal olarak bir türlü o şeyden vazgeçemiyorlar. Geçmişten vazgeçmediğiniz sürece, geçmişte olmamış konular, yürümemiş işler, yürümemiş ilişkiler, bitmiş ilişkiler, bunlar artık bitmiştir. Olacak olsaydı zaten olurdu. Gelecekte olur mu olmaz mı? Bu geleceğin meselesidir. Ama sen geçmişinle barışmadığın sürece, geçmişini bırakmadığın sürece, geçmişi bırakmadığın sürece hayatına yeni bir ilişki, yeni bir aşk, yeni bir insan girmez. Bak bu yengeç burçların genel manada hep yaşadığı bir sorundur. Geçmişi bırakamıyorlar. Olur muydu, olmaz mıydı? Oraya gerçekten takılı kalıyorlar. Bunu bırakmadığınız sürece arkadaşlar, gençler, millet girmez insanlar hayatınıza. Yeni insanlar, yeni aşklar gelmez. Ve bu videoda yengeç kadınları açısından bu videoluk bu kadar yeter. Yeterince konuştuk zaten. Bir dahaki videolarda daha derin, daha detaylı farklı konuları da gireceğiz. Merak ettiklerinizi aşağı yazın. En çok beğenilen yorumları özellikle konularımızın başına alacağız. Bir videoda her şeyden, her konudan hepsinden bahsedemiyoruz. Bizi takip etmeyi ve zile basmayı unutmayın. Hepinize iyi zamanlar diliyorum. İyi zamanlar. Ne diyeyim abi, bitiremedim, kapatamadım. Böyle kapatmış olan.